Merhaba arkadaşlar, Diptera oyun ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. The Stanley Parable'ın finalden sonraki ikinci ama totalde 5. bölümüyle karşınızdayız. Dün abuk sabuk bir bölüm izlettim sizlere. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Ama sonra bir baktık ki renk değişik geldi. O yüzden de hiç şey yapmadım, bozmadım. Hadi direkt başlayalım. Nasılsınız bu arada arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Hoppa. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Whiteboard ending. Aha. Bu benim odam zaten. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Gittim açtım. İlk kapıda mı ki şey buldum? Kapıyı mı şey buldum yahu? Bu orası. Whiteboard ending'e giriyorum ama buraya bir F6 çakıyorum ben. Çaktım F6'yı. Konsol bar mı? Konsol welcome to the whiteboard ending. Konsol yazabilir bir şey yapabiliyor muyuz? Şu değil miydi konsol tuşu? Tamam yemiyor. Beyaz tahta sonu. Welcome. Beyaz tahta sonuna hoş geldiniz. Bitişi. Beyaz tahta bitişi. Enteresan. Hiçbir şey anlamadım. Burada umarım bir şey atlamıyorumdur ya. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on Tamam, his soldan left. devam. Bakalım her şey değişken mi yoksa olduğu gibi mi olacak? Devam et. Yet there was not a single person here either. Tamam. Hiç Feeling a dinlemeyeceğim wave abi. of Hiç. disbelief, Söz Stanley lan. decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Aa daha bir de bunun şeyi var değil mi? Coming to a Aşağısı staircase, falan. Stanley walked upstairs to his boss's office. Hızlı gidelim. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Aa. Niye böyle olduk lan? Oğlum oyun dalga geçiyor bizimle resmen ya. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Bu ne? Böyle buradan direkt kaçılıyor mu? Korkutucu yapmışlar yine. Şuradan geldik. Loading ekrana giriyoruz. Evet. Ya ne yapacağız? Çok kafa karıştı şimdi. Buradan Escape'e gidiyoruz şu anda. Escape'e kaçacağız. Tamam, Escape'i de şöyle yapayım. Ama şeyi çok merak ettim. O kapı açıldığında vardı ya arkadaşlar. Dün değil, final bölümünde mi? Dünkü bölümde sanırım. Dünkü bölümde görebilirsiniz aslında ya. Kapı açılmış, koşmuştum, kapı kapanmıştı. Yanında durduğum için mi açılmadı bir daha sonra? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Sonra bir ara giriyorum. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. O zaman geri mi dön diyorsun?
Ah ben şey de almadım. Neyse. Save de almadım ya. Burası niye bu adam yan çiziyor? Aa. Bakın arkadaşlar sadece düz tuşa düz basıyorum. Yana çekiyor herif. Şöyle yapsam. The door behind Ha. him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ama etmedi. Şu bir ölüm ve bir alakası var mı? O ne abi At orada? this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Böyle de saçma öldük. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ben bu arada kaçta başladık kayda? 5 dakika falan olmuş mudur? Hadi 5 dakika olmuş olsun. Hadi. Hadi yine 5 dakika olsun. Aa, ölmüyor. Ölmedik. Ne oluyor lan? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Lan ne oluyor? Oley. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? O ne? Başka bir son mu? Aa başka bir... Ne? Bitmemiş bir oda gibi. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Oyundaki bütün şeyleri, kullandıkları bütün maketleri falan mı? Aa odaları şey... Lan. Bu ne? Aa benim bilgisayarım. Vay soliter. You can't jump. Zıplayamazsın, başarımı kazandım. Niye kazandım onu bilmiyorum ama. Bir yerden zıplamam mı gerekiyordu da? Gerekiyormuştu su. Aha. Aa credits. F6'yı burada basalım. F6 hadi bakalım. Tamam şimdi böyle mi gidelim? Böyle mi gidelim? Burası çok aydınlık. Of gitgide büyüyor. Allah'ım böyle mi böyle mi? Artık not yazmaya tam sıkıldım.
for the player to do anything in this room. Buraya bir ara geleyim. Abi kafam karıştı. Aha. Bunlara başka odalar mı? Boss office. Tasarım olarak mı? İşte ilk böyle yaptık, sonra böyle oldu, sonra en son bu oldu manasında mı? Evet sanırım. Bildiğin oyunun müzesi ya. Freedom Ending. Bitirdiğimiz şey. Bu ne? Bayağı oyunun müzesini yapmışlar. Ne güzel lan. Müze geziyoruz. Ne oluyor lan? Oha. Gözüm yamşırdı. Zending Levers. Böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Trailers Weekend. 2012'de yapılmış oyun galiba arkadaşlar. This is the first one releasing. Evet. Yine bir 4 senesi varmış oyunun. Bakayım öyle mi? Escape menü. Evet. Ne olacak? Çok sinir bozucuymuş. The Cargo Lift. Aslında burası oyunla ilgili çok büyük bir fikir veriyor olabilir. En azından ne görmediğimizi biliyoruz. Aha. Seçenekler. Ben bunun print screen'ini alayım abi. Bunu kendime yol olarak gösterebilirim. İşte itaat et, etme, çık, çıkma. Keşke şeyi de gösterseydiniz. Güzel yol haritası yapmışlar. Bu nedir? Bu neymiş? Green light. Green light mi? Herhalde öyle bir şey ya. Öyle bir şey. Green light mıydı o? Yani geçen bir böyle oyun yapan bir arkadaş çevrem var. Bir green light lafı ediyorlar da tam nedir bilmiyorum. Ama green light herhalde Kickstarter gibi bir şey mi? Şu anda nasıl cahil konuştu. İnşallah benzeri bir denk getirme yapmışımdır. Tamam, buradan gelmiştik zaten. Güzel. Şimdi şöyle bir bu neymiş? Böyle bir şey. İkinci Dünya Savaşı kafası gibi. Bu ne? Alien Base. 51. bölgeyi iyi yapmış. 51. bölgeyi bileniniz vardır herhalde arkadaşlar. Aşağı yukarı bir fikri olmayanlar için de şöyle yapayım. İşte Amerika'nın çölümsü bir yerinde işte içinde uzaylı cesetlerin, UFO'ların bilmem nelerin araştırıldığı ve içinde de var olduğu iddia edilen son bir şeyler gelişmişti. Hani var mı bilmiyorum da çok eski bilgiye dayanarak söylüyorum. 51. bölge diye bir şey var. Uzaylılarla ilgili yapıldı ve hatta içinde uzaylı cesetlerin ve UFO'ların da olduğu söylenen. Ne oldu? Are you gay dedim bir anda. No desem mesela. Yes diyeyim. Dur. I am bunlar arkadaşların oyunu yaparken ki kendi aralarındaki mailleşmeler mi? Dur bakayım, devam et bakayım. Neyse, burada çok sıkıcı olmuyor. Bayağı müze gezdik ya. Bu neymiş? Çok zekice bir şey yapmışlar ya. Şu bile
Güzel bir kafa yani hani. Oyunu resmen müze olarak tanıtmaları. Bakın bu şey. Oyunu bozduğumuz kısım galiba. Çıkış. Ne? Onu görmek isterdim ben ya. 15 gördüm. Countdown desk. 78. Ne anlamadım. Bu neydi? Buraya geldik. Kaçırdığımız bir şey. Ha, şurası vardı. Vallahi unuttuydum orayı. Burada birileri konuşuyordu. Sonra şahit. Heh. Neyse burası da böyleymiş. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of core level design. Textbook mistake. Bu arada deli acıkmaya başladım. At gibi acıktım. Biz buraya Escape'den mi geldik ya? Evet. Evet. Escape'den müzeye. Hadi bakalım. Ha, exit direkt buradaymış zaten. Biz şuradan şöyle dönerek devam etmiştik değil mi? Hadi çıkalım madem. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. Oha. How they both wish to be free. Şu Stanley'nin T'sindeki şeyi görüyor musunuz? Çapakları, görüntülerin bozukluğunu falan filan. Hani bu oyunlarda bug gibi olabilir. Hatta bu oyun böyle bir kafada bir oyun olduğu için buna eyvallah bile denebilir ama şey hatırlattı bana. Lost dizisini izleyen vardır. Lost'un başladığında böyle "Wow" falan diye geliyordu ya o Lost şeyi yazısı. O Lost'ta böyle akarken aynı şu T'nin oradaki şey gibi böyle harflerin birinde L'de mi? L'de galiba. L'nin böyle altındaki çizgisine ya da başka bir harfle. Zaten 4 tane harf var. Ee, Böyle aynı akarken şöyle hatalar oluyordu. Renk gidip geliyordu. Siyah böyle beyazlaşıyordu falan filan bilmem ne. Yani dünyaya sattığın bir dizide öyle bir şeyi bilerek mi yaptın yoksa gerçekten görüp de umursamadın mı? Çok enteresan. O aklıma geldi, paylaşmak istedim. Neyse. Merak eden varsa baksın. YouTube'da bile Lost şeysi yazsan, bir şeysi yazsan çıkar herhalde. Neyse olduğunu bilemedim şu anda. Of. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. Uh-oh. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking Basarsam someone normal bir şey else's olacak. path. Stop now and it'll be your only true F6, choice. F6, F6. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time Ve öldük. F6 yaparsak da aynı şekilde olacak değil mi? Tamamen mi öldük lan? Oyuna yeniden başla lan hadi. Yeni bir şey görelim. Ne yaptık şimdi? Şifreye girdik gibi bir şey de oldu zaten. Broom'dan girelim. Ha, aşağı inelim aşağı. Aşağı inmedik. Bir de aşağıya bakalım. Şeyden sıfırdan başladığımızda gidiyorduk da merdivenlere kadar geliyoruz ya, Broom odası var bir de. Broom'a girmeden bir de aşağısı var. Broom'a değil de aşağıya girelim bakalım. Bu arada kaç son gördük onu da bilmiyorum ki ben. Ama hiç başarım kazanmadım şey dışında.
Birkaç şey dışında yani. Hani her sona bir başarım vermiş. Mesela şu anda öldük. Bu da bir son sayılır. Bununla ilgili bir başarım vermedi. Bilemedim. Bilemiyorum Altan. Ne oluyor lan? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ya şu sadece bir dalga geçmeyse, yani nasıl söyleyeyim? Yani atıyorum 17. oynayışında yerde kağıtlar olsun gibi bir yazıysa, yani bir şeyi biz bu hale getirmediysek ayıptır. Yani insanlara böyle fake şeyler yapmamışsınızdır diye Stanley went yapmaz. around touching every little thing in the Şu anda office, çünkü but it ilk didn't make a oynadığımız single anti difference. şeyleri söylüyor adam. Nor did it advance the Ama story in yerler any tamamen way. kağıt. Bunu bulup fullleyince başka bir şey mi olacak? Aynen abi. Bundan 3 tane daha bulmak lazım. Kim bilir nerede bulacağız. O kadar karışık gidiyor ki her şey. Kağıtlar When burada Stanley bitiyor. came to a set of 2 open Tamam. doors, he entered the door on his Aşağı gidelim. left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Bunun söz dinlemiyoruz. Burada böyle duralım. Bu bana çok tanıdık geldi ya. Bir oyundaki bir şeyin direkt copy paste mi yapıştırmışlar buraya, hani gönderme gibi. Aa, araba. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Güzel. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought.
And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that of course Okumaktan hareket this edemiyorum, was not a konuşamıyorum dream. da ya. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Düzeldi mi şimdi her şey? Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Bir şey olacak. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, Çok gathered güzel her ya. belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go Çok call iyi for be. an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Çok iyi oyunmuş lan. Şimdi... Enteresan kafa ya. Evet. Güzel, enteresan bir bölüm finali oldu. Bu bölümün finali de böyle olmuş olsun. Yarın devam edeceğiz. Tıkandığımız yere kadar devam edeceğiz. Büyük olasılıkla bitirelim dediğimiz noktada bile hala bitiremediğimiz yerler olacaktır. Ama tıkandığımız, aklımızın gelmediği ya da easter egg'leri gibi ya da gizli kapıları, gizli geçitleri bilmem neleri ya da yapmamız gereken başka şeylileri neyse artık onlarla versiyonlarını bulamadığımız, yakalayamadığımız ana kadar The Stanley Parable'ı yapabildiğimiz kadarını yapacağız arkadaşlar. Kaçıncı bölüm olduğunu unuttum çünkü arka arkaya oynuyorum. O yüzden bu bölümün de sonuna geldik. Artık hangisiyse o. Videoyu beğenirseniz şahane olur. Kanala abone olmadıysanız abone olursanız beni ve Tosman'ı çok sevindirirsiniz. Hatta bizden haberi olmayan ama bizi izlemekten çok büyük keyif alacağını düşündüğünüz çevrenizde her kim varsa onları bizden haberdar edip kanalda abone olmalarını sağlarsanız harika bir şey yapmış olursunuz bizim için. The Stanley Parable'ın bu bölümü bitti. Bay bay.